Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Buzdolabında bulunan, biraz pörsümüş olan orta boy 3 tane kabağı nasıl değerlendiririm diye düşünürken bu tarifi hazırlamak geldi aklıma. Gelin dilerseniz nasıl hazırladığımı sizlere detaylarıyla anlatayım. Kabakları öncesinde yıkadım, baş kısmını ve diğer kısmı bir bıçak yardımıyla alıyorum. Kabakların buzdolabında kaldığı için biraz pörsüdüğünü söylemiştim. Bir soyacak ile pörsümüş olan yerlerini de soyuyorum. Havalar iyiden iyiye soğudu. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtan bir lezzet hazırladım. Umarım sizler de hazırladığınızda benim kadar beğenirsiniz. Kabakları alacalı şekilde soydum. Pörsümüş bölümlerini aldım. Kabakları küp küp doğrayacağım. Herkesin pratik bir şekilde yapabileceği bir tarif, evde olan malzemelerle hazırlanmış bir tarif. Tüm kabağı doğradım. Son kabağı da doğrayıp içerisine kullanacağım soğanı doğramaya geçtim. Orta boy bir tane kuru soğan kullandım. Kabuklarını soymuştum. Soğanı ince bir şekilde doğrayacağım. Soğanı doğradım. Sıra geldi bu güzel lezzeti pişirmeye. Tencere içerisine yarım kahve fincanı zeytinyağı, üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim. Üzerine doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanın rengi dönene dek kavuracağım. Kuru soğanı biraz pişirdim. Sonrasında görüyorsunuz rengi döndü. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Unu eklediğim an ocağın altını kıstım. Kısık ateşte 1 dakika kavuracağım unu. Unun kokusu çıkana dek rengi biraz sarı bir renk alana dek kavuracağım. Unu kavurdum. Üzerine doğramış olduğum kabakları ilave ediyorum. Bugün sizlere kabak çorbası tarifi paylaşıyorum. Hem evdeki kalan kabakları değerlendiriyorum hem de lezzetli bir çorba tarifi hazırlıyorum. Sizler de yediğinizde, içtiğinizde göreceksiniz. O kabağın tadı hiçbir şekilde gelmiyor ağzınıza. Sıcacık mis gibi bir çorba içmiş olacaksınız bu lezzeti hazırladığınızda. Kabakla diğer malzemeleri, unu biraz çevirdim. Sonrasında oda sıcaklığındaki 8 su bardağı suyu ilave ediyorum karıştırarak. Suyu tencere içerisine yavaş yavaş ekledim. Öncesinde içerisindeki un topaklaşmasın diye içerisine yarım yemek kaşığı tuz ilavesi yaptım. Tuzu kontrollü bir şekilde eklemenizi öneririm. Tuzsuz yiyenler olabilir. Çorbayı karıştırarak pişireceğim. İçerisinde un olduğu için topaklanma olmasın diye altı yüksek ateşte, kısık ateşte değil, sizlere söylemek istiyorum. Yüksek ateşte sürekli çevirerek çorbanın kaynamasını sağladım. Çorba kaynadıktan sonra içerisine bir çay bardağı buzdolabından çıkarttığım sütü ekledim. Biraz daha sütle kaynayacak çorba, biraz kıvam alacak. Sonrasında pişen kabakları blenderdan çekeceğim.
Eğer ki evinizde blender yoksa bir süzgeç ile kabakları ezebilirsiniz başka bir tencereye boşaltarak. Kabaklar pişti. Çorba iyice kaynadı. Kabakları blenderdan çekiyorum. Az önce de söyledim. Bu çorbayı içerken hiçbir şekilde o kabağın tadı gelmeyecek ağzınıza. İstediğim kıvama geldi. İçerisine bir çay kaşığı karabiber ilave ettim. Karıştırdım. Sonrasında bir diş sarımsak ekliyorum. Bu çorbaya karabiber ve sarımsak inanılmaz yakışıyor. Neden? Sonrasında ekledim sarımsağı. Çorba pişti. Ocaktan almaya yakın sarımsağı ekledim. Sarımsağın o aroması çorbaya geçsin istedim. Çok fazla sarımsağı pişirmek istemedim. Ocaktan alacağım. Altını kapatıp ağzını da kapatıyorum ve servise biraz dinlendirdikten sonra çorbayı alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz çorbanın. Gayet kıvamı yerinde. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayabileceği bir çorba tarifi oldu. Umarım sizler de hazırladığınızda beğeneceğiniz bir çorba tarifi olur. Kesinlikle bir defada olsa denemenizi öneriyorum sizlere. Lezzetini beğeneceksiniz. Lezzeti benden sizlere garanti. Zaten yorumlarınızla tarifi hazırladığınızda nasıl olduğuna dair cevaplarınızı yorumlarda alırım. Üzerine dereotu ilave ediyorum. Dereotuyla inanılmaz güzel oluyor. Sizlere de tavsiyem, seviyorsanız dereotu ile servis yapmanız. Biraz pul biber ekliyorum. Tencere içerisine ilave etmedim dereotunu. Çocuklar sevmiyor. Bu yüzden tabaklara ekledim. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu lezzeti nacizane sizlere sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı listeli bir şekilde açıklama kısmına belirteceğim. Tarife dair yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.